Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Keyfiniz bol olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Şimdi ben bu leş kaktüsüne bu tülü neden geçirdim bilmeyenleriniz merak ediyordur. Şöyle söyleyeceğim, bu çok güzel görüntüsü olan, ihtişamlı görüntüsü olan leş kaktüsü eğer üzerine sinek gelirse kurtlanıyor arkadaşlar. Minik minik kurtları oluyor. Sabah da ben aslında biraz geç müdahale ettim. Açacağını tahmin etmiyordum. Bu sabah bana sürpriz yaptı. Bekliyordum çünkü 3 gündür. Ve nihayet açtı. Çok güzel de bir görüntüsü var, görüyorsunuz ama koku olarak da çok güzel kokmuyor. Zaten o pis kokusu yüzünden geliyor sinekler. Ve sonra sinekler gelirse de daha minim lavralarını bırakıyorlar ve kurtlanıyor hemen. Ama ben ne yaptım? Tabii sabah görünce o kurtları, Malatyon diye bir tane unlu bir ilacım var. Hemen ondan sıktım. Neyse onlar işte döküldü, temizlendi ve size hemen videosunu da çekmek istedim. Şimdi bunun bakımından da bahsedeceğim. Bu çok güzel, ihtişamlı duran leş kaktüsü bitkimiz ama maalesef işte hem pis kokuyor hem de kurtlanabiliyor. O yüzden ne yapıyoruz? Açmadan önce üzerine tül örtü geçirebiliriz. Ya da eğer kurtlandıysa benim yaptığım gibi zarar vermeyecek bir ilaçla, böceği öldürecek ilaçla ilaçlama yapabilirsiniz ortasına. İlaçlamadan sonra çok enteresan pis koku da gitti aslında. Yine söylüyorum, kullandığım ilaç da unlu bit ilacı Malatyon'du. Şimdi gayet güzel durumda. Artık ben bunun birkaç gün böyle keyfini süreceğim, bu güzelliği izleyeceğim ve hemen size de bakım bilgisine geçelim. Bakım bilgisine geçmeden önce arkadaşlar bendeki türleri de size göstermek istiyorum. Bu leopar desenli açan mesela şu an gelişim aşamasında. Bu da tomurcuklanmaya başlayacak. Bunun bir de bordo rengi oluyor. Bende şu an kremli bordolu açan türü var. Şurada yıldız yıldız açıyor arkadaşlar. Bunu da yine açtığında size göstereceğim. Bunun çiçekleri de çok güzel, çıtı çıtı. Bu da yine minik açan türlerden. Bu da açtığında göstereceğim size. Yani bende 4 çeşit leş kaktüsü türü var. Bunların zaten bakımları aynı. Hemen bakım bilgisine de geçelim. Birinci kural konumu arkadaşlar. Hep söylüyorum, biliyorsunuz, bir çiçek eve ilk getirdiğinizde nereye konumlandıracağınız önemli. Leş kaktüsleri de biraz güneş istiyorlar. Çok yakıcı olmamak kaydıyla günde 1 saat, bir sabah güneşi, bir akşam güneşi de onlar için yine yeterli olabiliyor. İçeride de büyütülüyor. Dışarıda dondurucu soğuklara maalesef dayanmıyor. Bizde çok eksilere düştüğü için ben kışın içeriye alıyorum. O yüzden yazın da böyle terasa çıkarıyorum. Siz de eğer çok eksilere düşen bir iklime sahipseniz kışın içeriye alacaksınız. Yazın yine böyle balkona, terasa çıkartabilirsiniz. Çünkü dışarıda inanın daha sağlıklı gelişiyorlar. Çünkü hava da istiyorlar bu bitkiler. Açmak için ve gelişimlerini de sağlamak için biraz dışarıya almanız gerekiyor. O yüzden ne yapıyoruz? O zaman yazın dışarıya çıkarıyoruz. Kışın içeride muhafaza ediyoruz. Dondurucu soğuğa sahipsek. Ama iklimimiz müsaitse yazda, kışta, dışarıda yarı güneş alan bir yerde bulundurabilirsiniz. İkinci kural toprağı arkadaşlar. Toprak da çok ayırt eden bir tür değil. Yani bir normal bahçe toprağına da direkt dikebilirsiniz bu türleri. Zaten torftan hiç hoşlanmıyor. O yüzden ben de bahçe toprağı yoğun olarak biraz torf karıştırdım. Çok az da perlit koydum ve biraz koyun gübresi. Kaktüs türlerinin hepsi aslında bahçe toprağı kıvamında topraktan hoşlanıyor. O yüzden torfa dikmenizi önermem. Gelişim sağlamıyorlar direkt torfta. Biraz da içine koyun gübresi ekleyerek vitaminli hale getirebilirsiniz. Yani yapacağınız iş, bahçe toprağına isterseniz direkt dikin, biraz gübre ekleyin ya da bahçe toprağına çok az bir torf ekleyerek geçirgenlik sağlayabilirsiniz. Ve böyle gördüğünüz gibi sağlıklı büyüyen leş kaktüsleriniz olacaktır. Üçüncü kural sulaması. Sulamaya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bunlar sonuçta kaktüs türü aslında. Yazın suyu sevdikleri evet söylenebilir ama kışın hiç sevmiyorlar.
Kışın fazla suladıklarında çürümeler oluyor. Kök çürümesiyle karşılaşırsınız. Ama yazın mesela toprak kurudukça ben 2 günde bir sulama yapıyordum bunlara. Her gün değil ama bakın yine 2 günde bir. 2 günde bir yeterli geliyordu ama siz de tabii ki toprağını kontrol ederek toprağı kurumuşsa sulamasını yapıyorsunuz. Dediğim gibi yaz aylarında biraz sulaması yoğun olacaktır ama kışın mesela ben kendimde gözlemlediğimde haftada 1'e düşüyor bu sulama. Haftada bir yeterli geliyor. Hatta kontrol ediyorum. Bazen bu 10 güne de çıkabiliyor. Yani bulunduğu ortama göre arkadaşlar toprağını kontrol edin. Toprak kurumuşsa ona göre sulamasını gerçekleştirin ama yüzeysel bir kuruma değil, biraz bastırarak kontrol edin. Çünkü altta nem olabilir. Fazla altta nemli kaldığında da yine üzerinden suladığınızda çürüme gerçekleşir. O yüzden bunlar kışın sulanmaktan çok hoşlanmıyor. Kaktüs türü olduğu için kışın çok daha kontrollü gidiyoruz. Yazın da yine kontrol ederek 2-3 günde bir çok gümbür gümbür sulamamak kaydıyla yine nemi hissedeceği kadar sulamanız yeterli arkadaşlar. Gelelim çoğaltımına arkadaşlar. Bunlar çoğaltım konusunda çok arsız türler. Zaten hemen tutan türler. Havanın serin olduğu bir zamanda, sıcaklarda değil, direkt toprağa dikerek çoğaltımı gerçekleştiriliyor. Nasıl gerçekleştiriliyor? Şöyle mesela bir dal, şunu göstereyim size. Bunun şuradan şuraya kadar bir dikim sağlıyorsunuz. Diktikten sonra da çok yoğun sulamayın arkadaşlar. Çok yoğun suladığınızda tutmayacaktır. Kaktüs türü sonuçta. Diktikten sonra böyle haftalık falan ben su gezdiriyorum, haftada bir. O şekilde tutmasını sağlıyorum. Bunlar bende hep yavrudan çoğalmalar zaten. Bunları kendim şitilleyerek çoğalttım yavrulardan ve kocaman oldular, görüyorsunuz. Siz de yine çoğaltmak istiyorsanız daldan dediğim şekilde, bu da aynı şekilde dalından alıyorsunuz 1,5-2 santimetre, 3 santimetreye kadar da olabilir, dikimini gerçekleştiriyorsunuz ve az sulama yaparak tutmasını sağlıyorsunuz ama güneşte bırakmıyorsunuz. Tüm çiçekler için geçerli arkadaşlar. Yeni bir çiçek şitilliyorsanız, direkt dikiyorsanız bunu aklınızda bulundurun. Asla güneşte durdurmayın. Gölgede köklenmesine izin vermeniz gerekiyor. Çoğaltımı da bu şekilde. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Size konumundan, sulamasından, toprağından ve çoğaltımından bahsettim. Ve bu kadar güzel olan bir bitkinin ne kadar çok pis koktuğundan ve kurtlandığından da bahsettim. Ama olsun, nasıl kurtulacağımızdan da bahsettim size bu kurtlardan. Ve ondan sonra böyle keyifle seyredeceksiniz siz de benim gibi. Siz de arkadaşlar sağlıklı çiçekler büyütün inşallah ama eğer sormak istediğiniz bir soru varsa yorum kısmına yazabilirsiniz ve Instagram adresimden çiçeklerinizle ilgili sorunların resimlerini atarak gönderirseniz yine yardımcı olmaya çalışırım. Videomu da beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basıp abone olarak destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle benim güzelleri size de yine tekrar göstereyim. Sizlerin de böyle sağlıkla büyüyen bitkileri olsun. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.